Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Makrome perde yapımına ikinci videomla devam ediyorum. Birinci videomda bu halka olan kısımlarını nasıl yaptığımı göstermiştim. İkinci videomda da diğer kalan kısımlarını göstereceğim. İlk öncelikle yapmak istediğimiz perdenin eni ve boyunu ölçüyorum. 160 santim eninde, 120 santimde uzunluğunda benim perdemin uzunluğunun olması gerekli. Bunun için 10 tane halka yaptım ben. 10 tane halka. Bunun için bu halkaları 7,5 metre kestim. 7,5 metre kesmemin sebebi şu. Şu kısımlar 1 metre, yaklaşık olarak 1 metre uzunluğunda. Bunun 3 katını alıyorum ve 2 ile çarpıyorum. Bunun nedeni ipimizi bu şekilde düşündüğümüzde 2'ye katlayarak kullanacağız. O yüzden buradaki uzunluğunun 3 katını alıp 2 ile çarpmamız lazım. Daha doğrusu ne kadar perde yapmak istiyorsanız 6 ile çarparak da buradaki kesmeniz gereken ipi ayarlayabilirsiniz. Bütün her tarafını düğüm şeklinde yapacaksanız 6 metre ip kesmeniz lazım 1 metre ip için. Ama siz bir kısmını makrome yapıp diğer kısımlarını boş bırakayım diyorsanız o zaman da 4 katını, yani 1 metre için 4 katı, 4 metre ya da 5 metre olarak ipinizi kesebilirsiniz. Bu biraz da sizin atacağınız düğüm sayısına bağlı. Şimdi 7,5 metre kestim. Bunun nedeni şuradaki halkaları yapabilmek için de neredeyse 1 metre kadar ipimiz gidiyor. O yüzden bu kısmı 6,5 metre, bu kısma da 1 metre, toplamda 7,5 metre bu halkaları oluşturabilmek için ip kestim. Bu halkalar için hep her defasında 2'şer tane ip kullanacağım. 10 tane halka olduğu için 20 tane ipe ihtiyacım var, 7,5 metre. Daha sonrasında bunları birleştirirken bu kısımlarına ipler takacağız. Bu iplerimizin boyunu da buradan 1 metre kısa 6,5 metre olarak seçtim. Şurada 4 tane, burada ise 5 tane ipi bağlayıp öyle birleştireceğiz. Başlangıçta ve bitişte 4'er tane. Bunun nedeni birleştirme yerleri tam şuraya denk geldiği için bu kısımda 4 tane ip bağlamanız yeterli olacak. Ben kenarlarını 20 tane, yani sadece 1, 2 ve 2,5 şu kısımlarını biraz daha uzun yapıp bu kısımlarını biraz daha kısa yapmak istiyorum. O yüzden de buradaki iplerim 6,5 metre. Ortadaki iplerime ise 5 metre ip olarak kestim. 5 metre ipten 50 tane, 6,5 metre olan ipten de 38 tane. Bunun nedeni 5, 10, 15 ve 19. Burada 19 tane ipi kesiyorum 6,5 metre. Burası için de yine 19 tane 6,5 metre ip kesiyorum. Buradaki mavi halkalar için 7,5 metreydi. Ortadaki kısım için, buradaki kısım için ise 5 metreden 50 tane kesmeniz yeterli olacaktır. Toplamda 4,5 kilogram kadar ip gitti. 3 milim ya da 4 milim, ne kadar kalınlıkta istiyorsanız bükümlü iplerden tercih edebilirsiniz. Evet, hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Makromeden yapmış olduğum 10 tane halkam ve aralarında da 5'er tane yine 6,5 metre olarak kestiğim iplerim var. Başlangıçta 4 tane, yine bitişte de 4 tane olacak şekilde iplerimi makrome tekniğiyle bağladım. Birinci videomda bunları nasıl yaptığımı göstermiştim. Şimdi 5 metre kadar ipimi elime aldım. Ve şekilde gördüğünüz gibi ipimi bağlıyorum. Sağ tarafından 1-1,5 metre, ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar ipi bıraktıktan sonra geri kalan ipi sol elime alarak sarma yöntemiyle bu ipin üzerine tüm bu bağlamış olduğum makrome iplerini
makrome tekniğiyle bağlayacağım. İlk ipimizi bağladım. İpim sol elimde. Bu ipimi hep sol elimde bırakacağım. Yani 5 metre olarak bağladığımız ipimiz hep sol elimde olacak. Sağ elimle de bu daha önceki takmış olduğum ipleri ikişer defa olmak üzere şekilde gördüğünüz gibi bağlıyorum. Elimle de düzeltiyorum. İsterseniz çok sıkı bir şekilde ya da arada 1 santim boşluk bırakarak da yine aynı şekilde bu sarma işlemine devam edebilirsiniz. Önemli olan burada ipim sol elimde, her ip sağ elimde. Bakın, sağ elime alarak ipimi ne yapıyorum? Sarıyorum. Ve ipimin üzerine sargı olacak şekilde getiriyorum. Sıradan ilerliyorum. Sarma tekniğiyle bütün iplerimi gördüğünüz gibi ilerledim. İpim sol tarafta kaldı. Şimdi yukarı çıkarken ortadan şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıkarken de yine aynı şekilde ipim her seferinde sol elimde olacak. Sıradaki ipleri ipimi gördüğünüz gibi 2 defa olmak üzere makrome tekniğiyle bağladım. Ve diğer ipe geçtim. Bu şekilde sıkı bir şekilde olacak şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Eğer bu aradaki kısımlar çok sıkı olur ve sardığınız zaman ipler birbirinin üstüne gelirse bu ara kısımları hafifçe gevşetebilirsiniz. Bütün hepsini sardım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ve sol elimdeki tuttuğum ipi kenara bıraktım. Şimdi diğer sırayı yapıyorum. Bunun için de normalde bu halkaları yaparken ki kullandığımız makrome tekniğini kullanıyorum. 4 tane ipimle düğümümü yaptım. Bir sağ tarafa D, bir de sol tarafa D olacak şekilde makrome düğümümüzü yaptık. Ve sıradaki 4 taneye geçiyorum. Sol tarafta 2 tane ipimiz kalacak. Sıra geldi ikinci sırayı yapmaya. İkinci sırayı yaparken aradaki tek fark birinci sıradaki 2 tanenin ortasına yapıyorum. Şimdi sonda bakın 4 tane kaldı. Bu 4 taneyi de yine aynı şekilde yapıyorum. İkinci sırayı da bitirdik. Bütün hepsini bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bu halkaların tam ortasındaki kısımdan yine aynı şekilde aynı düğümü yapacağım.
Şimdi bu sefer yapmış olduğum, bakın tam ortadakinde bir parçasını aldım. Ve bu şekilde yanına bir tane daha yapıyorum. Aynı işlemi sol tarafına da yapıyorum. En son olarak tam ortaya bir tane daha yapıyorum. Ve bu kısmı bitirmiş olduk. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Buradaki kısımları sayacak olursak 5 tane üstte, 4 tane altında, 3 tane ve 1 tane olacak şekilde bu düğümlerimizi yaptık. Sıra geldi şimdi bir alt sıraya. Bunun içinde bu halkanın tam ortasına yapmış olduğum bu kısmın sol tarafından 12 tane ip alacağım. En baştaki ipi sol elime alarak yine aynı şekilde düğümlerimi atıyorum. Yani en baştaki yaptığımız gibi sarma işlemini yapıyorum. Çok fazla sıkmayın ya da çok gevşek bırakmayın. Önemli bir püf noktası. Üstünde durması lazım. Soldaki giden ipimizin üstünde sağdaki ipimizin sarılı olması gerekli. ...12 tanesini bu şekilde geldim. Toplam 12 tane sol elime aldığımla birlikte toplam 12 tane. Şimdi baştaki ipimi yine aldım. Geri kalan 11 tane ipi sarıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 2 sıra kadar sarma işlemini yaptım. Şimdi diğer tarafta yine aynı şekilde 12 tane ipim var. En baştaki ipi bu sefer sağ elime alacağım. Sağ tarafa doğru giderken ipimiz sağ elimizde, sol tarafa doğru giderken de ipimiz sol elimizde olacak ve bu ipi hiçbir zaman bırakmayacağız. Diğer iplerimizle düğümlerimizi atacağız. Şimdi sağ tarafa doğru ilerlediğim için ipim sağ elimde. Sarma işlemini bu sefer sol elimle yapıyorum. Her seferinde 2 tane de düğüm atmayı unutmayalım.
Bu şekilde 11 tane ipimi sağdaki ipimin üzerine sardım. Daha sonra ikinci sıradakini de yine aynı şekilde sağ tarafı yapar gibi yapıyorum. Şimdi sıra geldi bunları birleştirmeye. Sağ taraftaki ipin sol elime aldığım ipimi devam ettireceğim. Bunun için bu sefer sol taraftaki iplerimi alarak devam ediyorum. Çarpı işaretinin oluşması için de aradaki boşluklarımı orantılı bir şekilde bırakmaya özen gösteriyorum. Yine aynı şekilde alt kısmını yapacağız. Bunun için 12 tane ipimi ayırıyorum. Ve 12 tane ipimi sol tarafa yapacağım. Diğer 12 tane ipimi de sağ tarafa doğru geleceğim. 12. ipimi aldım. Diğer kalan 11 tane ipimi yine sol tarafı yaptığım gibi sararak ilerleyeceğim. Aynı boyda olmasına özen gösteriyorum. Her seferinde sayarak işlem yapacağız. 12 tane ipimiz olacak. Bir tanesinin üzerine 11 tane sarma işlemini yapacağız. Bu şekilde çarpı işlemlerimi yaptım. Bu çarpılarımın aynı olması için ara ara da yine metremle ölçerek bakıyorum. Şimdi bu kısımları birleştirmeye sıra geldi. Her iki çarpının da sondaki ipliklerini elime aldım 2'şer tane. Ve şimdi buradaki kısımlarını yapacağız. Bunun için hemen bir sağ tarafa D yapacağım, bir sol tarafa D yapacağım. Yani halkaları yaptığımız gibi aynı şekilde makrome düğümlerimizi yapıyoruz. Birinci videomda ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Sağ tarafta 3 tane, sol tarafta 3 tane olduktan sonra artık düğümümüzü yapabiliriz. Bunun için ortadaki 2 taneyi alıyorum. Ve baştaki yerden geçiriyorum. Ve bu ipi yavaşça çekiyorum. Evet, düğümümüz oluştu bakın. Hemen yine bu alt kısmına da bir tane düğüm atacağız. Bir sağ tarafa atıyoruz, bir de sol tarafa. Evet, şimdi bu çarpıların hem ucuna hem de üst kısmına aynı işlemi yapıyorum. Bunun için de çarpının ortasından da 4 tane ipi aldım. Yine aynı şekilde 3 sağ tarafa, 3 de sol tarafa düğüm atıyorum. Ve yine ortadaki 2 tane ipimi alıp yukarısından geçiriyorum.
Yine aynı şekilde bir sağ tarafa bir de sol tarafa düğümümü atıyorum. Şimdi sıra geldi bir sonraki sıramıza. Bunun için de yine dörderli dörderli ilerleyeceğiz. Yani 4 tane ipimi alıyorum. Bu düğüm atmak biraz karışık gelebilir size. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Soldaki ipi şekildeki gibi yaptıktan sonra sağdaki ipi üstüne getirip arkasından geçirerek buradaki oluşturmuş olduğum halkanın içinden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Yine aynı şekilde soldaki ipimi şekilde gördüğünüz gibi yaptıktan sonra sağdaki ipi üstüne koyup arkasından geçirerek buradaki halkanın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde 3 tane düğüm atıyorum. Yine bu top yaptığımız kısma ikişer tane, diğer taraflara da üçer tane düğüm atarak bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi yine sarma işlemini yapacağız. Bunun için yine elimde 12 tane olacak. Bu ortadaki topun 2 tanesini sağ taraf için, 2 tanesini de sol taraf için kullanacağım. Bunun için baştaki ipimi aldım. Yine sol elimde kalacak. Diğer iplerle yani diğer kalan 11 tane ipimle ikişer tane düğüm atıyorum. Sağ tarafa doğru giderek bu iplerimi ikişer ikişer sardıktan sonra tekrar birleştirip uç kısmına yine aynı şekilde bu yukarıdaki yapmış olduğum toplardan yapacağım. Bu kısmı da bitirdim. Yine birleştirmeye geldim. Yine aynı şekilde yukarıda yapmıştık. Dediğim gibi yine buraya da bu toplardan yapıyorum. Bunun için de sağ taraftan 2 tane, sol taraftan 2 tane ip alıyorum ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Mantığımız bu şekilde. Bu kısmı yaptıktan sonra çarpımızı yapıyoruz. Daha sonra burgularımız var. Tekrar sarma ve tekrar başa dönüyoruz. Aralarda da toplarımız var. Bu şekilde ilerliyorum. Bir kısmını bitirdim. Şimdi diğer kısımlarını da tamamlayacağım.
Şöyle bir kere daha bakacak olur isek, çarpılarımız, burgularımız, toplarımız, sarmalarımız ve tekrar bu kare şeklindeki düğümümüz, daha doğrusu eşkenar dörtgene benziyor aslında. Bu sıralamayı yaparak tekrar başa dönüp aynı sıralamayı yaparak ilerledik. Fakat bu şekilde hepsini yapmadım ben. Bu kısımlarını yaptıktan sonra bu ortadaki burgu kısımlarını perdenin uç kısmına 3 defa uyguladım. Ve ondan sonra da fazla gelen iplerimi kestim. Orta kısımlarını makrome yapmadım. Sadece kenar kısımlarını biraz daha uzun bırakmayı tercih ettim. En başta hatırlarsanız 5 metrelik ipimiz vardı. Bu ipimizin hem başlarken hem de bitişte 1-1,5 metre kadar bir ipimizi bırakmıştık. Şimdi yine elime 5 metre kadar ipi aldım. 4 metrelik kısmı sağ elimde, 1-1,5 metre ne kadar uzunlukta istiyorsanız diğer kısmını sol elimde olacak şekilde ipimi bağlıyorum. İki tane ipimin üzerine sağdaki bırakmış olduğum 4 metre uzunluğundaki ipimle hep aynı tarafa doğru düğümümü atıyorum. Bu burgu yaptığımız kısmın en sonuna da püskül yapmak istiyorum. 15 tane ipimi ortadan ikiye bağladım. Şimdi bu ipimi yapmış olduğum burgunun uç kısmına bağlayacağım. Özellikle bağladığım kısmı alt kısma getirerek bu ipimi bağlıyorum. Elimle de düzeltiyorum. Şimdi bundan sonraki kısımda elime 1 metre kadar bir ip aldım. Uç kısmını sol elimle tutuyorum. Alt tarafa hafifçe bir eğim yaptım bakın alt tarafta ve etrafını saracağım. Alt tarafta bıraktığımız kısım bakın burada. Şimdi bu kısımlarını sardıktan sonra uç kısmını içinden geçiriyorum. Ve yukarıda bırakmış olduğumuz ipimizi çekiyoruz. Ve fazla kalan kısmı makasla kesiyorum. Bu şekilde bağlantı yeri gözükmeyecektir. Aradaki bu burguları isterseniz açabilir, isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben açmayı tercih ettim. Açtıktan sonra da hafifçe bir tarayarak daha düzgün bir şekil olmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz hatta ütü bile yapabilirsiniz uç kısımlarına. Perdemin her iki kısmına da bu burgulardan yaptım. En uç kısımlarını ise ortada bir kısım örmediğim kısım vardı. Bu kısımlarında, uç kısımlarında bir 10-15 santim kadar boşluk bıraktıktan sonra düğümümü attım. Uç kısımlarını açıp hafifçe bir tarakla taradım. Perdemi asarken benim katlamalı perdem vardı. Bu katlamalı perdenin demir kısmına yapmıştım. Bu görmüş olduğunuz S şeklindeki kancaları en üst kısma koyduktan sonra makrome yapmış olduğum perdemi astım. Gördüğünüz gibi orta kısımlarının tamamını yapmadım. İkişer tane çarpım var bakın. Sağ taraftaki kısımda ise burguları 3 sıra halinde yapmış olduğum kısım var.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yaparken ben büyük bir keyifle yaptım. Odaya gerçekten güzel bir hava kattı. Güneş çok fazla vurduğu için aydınlık bir şekilde çekemiyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.